Zübdetül Hakaik, Hakikatlerin Özü. Aynül Kudat el-Hemedani. 1. Fasıl. Uhrevi mutluluğu talep edenlerin kısımları. Bil ki, uhrevi mutluluğu tasdik edenler ve onu talep edenler 4 kısımdır. 1. kısım. Bunlar, Resullerin getirdiklerini tasdik edip, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine ve ahiret gününe iman ederler. Bu imanlarında nazariyatçı alimlerin yaptıkları şekilde nazari bir araştırmaya ihtiyaç duymazlar. Onların bu kitabı incelemeleri onların için asla uygun değildir. Zira hiçbirisi burada belirtilen bir şeye ihtiyaç duymaz. Şayet istifade etmek niyetiyle incelerlerse faydalanabilirler. Fakat buradakileri incelemek onlar için önemli değildir. İkinci kısımdakiler, tahkik ehlince makbul olmayan araştırma yoluna giren zahir alimleridir. Onlar, görüşlerinde ve delillerinde mezhep önderlerinden bir grubu topyekün taklit ederler. İlk kısımdakilere oranla bunlar daha iyi durumdadır. Onların da bu kitabı incelemeye ihtiyacı yoktur. İnceledikleri takdirde de muhtemelen bir fayda görmezler. Üçüncü kısımdakiler, akidelerinde hiçbir insanı taklit etmediklerini sanan nazariyatçı alimlerdir. Onlar sadece akli araştırma ve burhani inceleme yolunu tutarlar. İlim talebinde onların bu yolu en çok övülen yoldur. Ancak onlar ilimde mesafe aldıklarında hedefleri hakkında külli kemale ulaştıklarını zannederler. Taksil ettikleri nazari ilimden ötürü aldanışları da büyüktür. Çünkü onlar Allah'ı bilmenin, talep edilen mutluluğun ta kendisi olan vuslat olduğunu zannederler. Bu sebeple herhangi birisini gece gündüz dünya talebi ve isteğiyle yandığını görebilirsin. O kişi, yaptığı bu işin kendi gibi olanlara bir zarar vermeyeceğini, devenin bakımına çaba sarf ettiğini ve dünyadan nasibini unutma. Kasas suresi 77. Sözü gereğince Allah'ın emrine boyun eğdiğini zanneder. Oysa bu, kurtuluşu çok zor olan büyük bir hamakattır. Bundan ancak ezeli inayetin koruduğu kişi kurtulur. Bu kısımdakiler de bu kitabın mütalasından bir fayda görmez. Sen onları bu kitabı incelediklerinde bilgiçlik taslayıp şöyle dediklerini görürsün. Biz söylediklerinin doğruluğunu ortaya koyan bir burhan olmadan, peygamberleri bile taklit etmezken onlardan başkasını nasıl taklit edelim? Peygamber olsun veya olmasın, basiret olmadan birini taklit edersek bizimle avam arasında ne fark kalır? Bu, Allah'ın fazlı ile koruduğu kimseler hariç nazariyatla uğraşanları helak eden büyük bir tehlikedir. Kaldı ki bu korunanlar oldukça azdır. Kendisinde bu ve benzeri tehlikeler olmasa nazari inceleme yolu ne güzel yoldur. Bu yola girip de söz konusu tehlikelerin kendisine bir zarar vermeyeceğini zanneden kişi ise cahil biridir. O kişi bu hakikati sülûku esnasında görecek fakat bu bilgi ona fayda vermeyecektir. Dördüncü kısımdakiler çok az kimseler olup nazari ilim yoluna girerler. Bu yolda hayli mesafe alırlar fakat akabinde taleplerini giderecek külli bir şifa elde edemezler. Kendisinde mukaddes ve yüce yaratıcının varlığına ve sıfatlarının varlığına dair yakini ve zaruri bir ilmin meydana geldiği kişinin kabaran talebi bununla sükûnete ulaşır. Dolayısıyla bu kişi 3. kısımda belirtilen kimselerden değildir. 4. kısımdakilerin ilimde derinleşmeleri, onların ilim talebindeki ciddiyetlerini, daha çok basiretli olma arzularını, ilmin ve aklın ötesindeki şeylere hakkın, havas kullarına mahsus olan zevki bir keşifle muttali olmalarını artırır. Bu kitabın mütalasından gerçek anlamda faydalanacak kimseler de onlardır.
Şairin aşağıdaki sözüne muhatap olmaktan çekindiğimden, bu fasılları yazmadaki gayretimin onlar için olduğu doğrudur. Yaşantısı ailesine fayda vermeyenin nedir hayrı? Ölse bile yas tutmazmış ona yakınları. Yüce Allah bu kitabı müteala edeni gerektirdiği gibi faydalandırsın. Fazlı ve keremiyle bana ve onlara karşı bir vebal kılmasın.